Topkapı Sarayı'nın belki de en güzel köşesine kurulmuş olan bu yerin adı Bağdat Köşkü. Dünyanın en güzel manzaralarından birini seyreden bu köşk, göz kamaştırıcı mimarisi ve geçmişte tanıklık ettiği ilginç olaylar sayesinde popülerliğini her zaman sürdürüyor. Gelin, bu köşkün ilginç hikayesini ve sıra dışı mimarisini birlikte inceleyelim. ...21 Mart 2025. Bugün, akşam güneşiyle duvarları süslenen bu köşkün hikayesi bundan tam 388 yıl öncesine dayanıyor. 8 Mayıs 1638. Üsküdar'dan yola çıkan Sultan 4. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu 197 gün sürecek bir seferin ardından Bağdat önlerine ulaşmayı planlıyor. 1624 yılında Safevilerin Osmanlı'ya ait Bağdat şehrini ele geçirmesinin üzerinden neredeyse 14 yıl geçmiş. Sultan 4. Murat, emaneti geri almak için aylar öncesinde ordusuna sefer için gerekli tüm hazırlıkların eksiksiz bir şekilde tamamlanması talimatını vermişti. Padişahın tam bu dönemlerde verdiği ikinci bir talimat ise oldukça sıra dışı bir iş içindi. Sultan 4. Murat, Bağdat'ı tekrar topraklarına katacağından oldukça emin olacak ki, daha henüz sefere çıkmadan Topkapı Sarayı'nın içerisine yapacağı fethin hatırası olarak yeni bir köşk yapılması talimatını vermişti. Aslında bu oldukça riskli bir talimattı. Çünkü olası bir başarısızlık durumunda yeni yapılan bu köşkün kaderi tamamen değişebilirdi. Bu durumda bu köşk ya yıkılacak ya da başka bir isimle anılması gerekecekti. Her iki duruma göre bu oldukça moral bozucu bir sonuç demekti. Fakat Sultan 4. Murat ne yaptığını iyi bilen, güçlü ve kararlı bir padişahtı. Ve nihayet 15 Ekim 1638 günü başlayıp 40 gün süren bir kuşatma sonucu Bağdat yeniden Osmanlı idaresine girmişti. Sultan 4. Murat toplamda 14 ay süren bu seferin ardından İstanbul'a döndüğünde Bağdat Köşkü'nün yapımı da iç süslemeleri hariç tamamlanmıştı. Yapımı yaklaşık bir yıl süren bu köşkün mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı kaynaklarda Bağdat Köşkü'nün o devrin mimar başısı Hasan Ağa tarafından yapıldığı, diğer bazı kaynaklarda ise yine o devirde hassa baş mimarı olan Kasım Ağa tarafından yapıldığı belirtilir. Topkapı Sarayı içerisindeki her biri farklı dönemlerde inşa edilen yapıların en güzel ve ilk şekli bozulmaksızın günümüze kadar gelmiş bir parçası olan Bağdat Köşkü, Türk köşk mimarisinin şaheserleri arasında gösterilir. Topkapı Sarayı 4. avlusunda, havuzlu taşlığın bir kenarında, Şimşirlik ve İncirlik adı verilen iki bahçenin birleştiği yerde yer alan Bağdat Köşkü, 7 metre yüksekliğinde kemerli bir bodrum katı üstüne oturtulmuştur. Köşkün Marmara Denizi, Haliç ve Boğaz'a hakim manzarası olduğu gibi Galata ve Beyoğlu'nu da bütünüyle görmektedir. Köşkün ana mekanı dört tarafında çıkıntılar olan bir sekizgen biçimindedir.
Dikdörtgen çıkıntılar birer sivri kemerli eyvan şeklinde orta mekana açılırlar. Orta mekanın üstünü, ortasında bir aydınlık feneri olan kurşun kaplı bir kubbe örter. Köşkün etrafında baklavalı başlıklı, mermer sütunlara sahip bir revak dolaşır. Bu sütunlara oturan, çift renkli taşlardan işlenmiş, sivri kemerler, kurşun kaplı geniş bir saçağı taşımaktadır. Havuzlu taşlığa açılan ana giriş dışında, sütunların aralarında mermer şebekeli korkuluklar vardır. Yapının 3 kapısı bulunmaktadır. Ana giriş kapısının üzerinde Farsça bir beyit yer alır. Bu beyitte, devlette iken bu yer hep açık olsun. Hakkıyla eşhedü en la ilahe illallah yazılıdır. Bu kapının söve ve kemerleri beyaz ve yeşil mermer, diğer kapıların söve ve kemerleri ise beyaz mermerdir. Köşkün ana giriş kapısının karşısında altın yaldızlı, davlumbazlı bir ocak bulunur. Ocağın çatıda ince uzun bir bacası görülür. Bu ocağın yaslandığı duvarın arka tarafına dikdörtgen planlı ve üstü aynalı, tonozla örtülü bir oda eklenmiştir. Bu odanın duvar kalınlığı içine ustalıkla yerleştirilmiş bir de tuvalet bulunur. Çıkıntı olarak görülen hücrelerin içlerinde sedirler yer almaktadır. Bu kısımların ahşap tavanları altın yaldızlı bir tezyinatla kaplıdır.
Kubbe, altın yaldızlı ve bugün artık sayılı denecek kadar az örneği kalmış olan tamamen malakari bir süslemeye sahiptir. Üst sıra pencereler, renkli camlı, alçı çerçeveli revzenlere sahiptir. Dıştan pirinç şebekeli olan, alt sıra pencerelerin ve dolapların ahşap kanatları, fil dişi, sedef ve bağ kakma süslemelidir. Köşkün iç duvarları, kubbe eteğine kadar çinilerle kaplanmıştır. Ocağın iki yanında bulunan büyük ölçüdeki çiniler, hem ölçüleri hem de süslemede kullanılan kuş motifleri bakımından son derece nadirdir. İki pencere dizisi arasında ise mavi zemin üzerine beyaz harflerle yazılmış yine Çini bir yazı kuşağı, çepeçevre mekanı dolaşır. Bu kuşaktaki Celisülüs hatlı Ayetel Kürsi'yi Tophaneli Enderuni Mahmud Çelebi'nin yazdığı bilinmektedir. Yine iç kısımdaki pandantifler, eyvan kemerleri, pencere araları ve dolap içleri de çini kaplıdır.
Köşkün dış duvarlarını renkli taş kaplama ve çiniler süsler. Kapı seviyesinden itibaren beyaz zemin üzerine nar çiçeği ve enginar yapraklı çiçekleriyle bezenmiş olan çiniler, klasik devir Türk çini sanatının son ve güzel örnekleridir. Sultan 4. Murat tarafından Bağdat'ın fethi anısına yapılan bu eşsiz köşk, padişaha sadece kısa bir süre hizmet edebilmiştir. Tamamlanmasından yaklaşık bir yıl sonra vefat eden Sultan 4. Murad'ın kısa bir süreliğine dinlenme mekanı olarak kullandığı köşk, sonraki dönemlerde resmi görüşmelere ve olağanüstü durumlarda önemli konuların konuşulması için düzenlenen Meşveret Meclisi toplantılarına ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca Vehbi'nin Surnamesindeki bir minyatürden anlaşıldığına göre, şehzadelerin sünnet düğünlerinde çocukların yatakları Bağdat Köşkü revakları altına kuruluyordu. Bu eşsiz köşk, 18. yüzyıldan itibaren de has oda kütüphanesi olarak kullanılmıştır. 19. yüzyılda padişahlar, destimal veya cülüs törenleri için Topkapı Sarayı'na geldiklerinde dinlenmek için yine bu mekanı kullanmışlardır. Sultan 4. Murad'ın Bağdat seferi sonrası yaptırdığı bu zarif yapı, sadece bir zaferin anısı değil, aynı zamanda dönemin sanat anlayışının, mimari zevkinin ve ustalığında yaşayan bir temsilcisi. Klasik devir Türk sanatının en muhteşem eserlerinden olan Bağdat Köşkü, mimarisi bakımından eski Türk yapı geleneklerinin nadide bir uygulamasıdır. İç ve dış süslemesinin zenginliği, nispetlerinin ahengi ve değişik tekniklerdeki tezyinatın ustalıklı kullanımı, onu Türk sanatının şaheserlerinden biri yapmaktadır. Topkapı Sarayı'nın bahçelerinde ilerlerken karşımıza çıkan bu köşk, İlk yapıldığı günden ve o ilk haliyle günümüze hala sessizce hikayelerini fısıldıyor. Osmanlı Devleti'nin zarafetini ve incelikli mimarisini yansıtan Bağdat Köşkü'nde yaptığımız bu kısa yolculuğun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda Osmanlı Sarayı'nın daha nice gizemli köşelerinde buluşmak dileğiyle.